Herkese merhabalar. Ben Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için evde tavada pratik bir şekilde lahmacun tarifi hazırlıyorum. O kadar lezzetli ki herkes evinde kolaylıkla yapabilir. Tarifimize hamurumuzu yoğurarak hemen başlayalım. 2,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 6 su bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma bildirirseniz sevinirim. Evet, hamuru pürüzsüz olana kadar tezgah üzerinde yoğurma işlemine devam ediyorum. Aynı kaba alarak dinlenmesi için kenarda bekletiyorum. Harcımız için 1 adet kuru soğanı robotun içine doğrayarak alıyorum. 3 diş sarımsak, yarım demet maydanoz. Mutfak robotunda tüm malzemeyi çekiyorum. 250 gram yağlı kıymanın içine alıyorum. Yarım kilo kırmızı ve yeşil biberim var. Sap kısımlarını çıkartarak robotun içine alıyorum. Bir adet domatesim var. Robotun içine alarak biberlerin üzerine alalım. Tüm malzemeyi robotta çekelim. Kıymanın içine ekleyelim. Bir yemek kaşığı biber salçası, biraz sıvı yağ, karabiber, pul biber ve tuzu da ekleyerek tüm malzemeyi elimizle yoğuralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, dinlendirdiğim hamuru tekrardan yoğuruyorum ve bezelere keserek yuvarlıyorum. Un altı eşit beze olacak şekilde kestim. Sizler tavanızın veya tencerenin büyüklüğüne göre bezelerinizi büyütüp veya küçülterek kesebilirsiniz. Bezeleri tepsinin üzerine alarak dinlenmesi için kenarda bekletiyorum. Macunun yanına salata hazırlayalım. Marul yaprakları, orta kısmına kuru soğan ve maydanoz, lahana turşusu, bir
adet domatesi de kenarlarına dizelim. Dilimleri, çeri domatesler, yağı, salatamız hazır. Dinlendirdiğim bezeleri tavamın büyüklüğüne gelene kadar açıyorum. Şöyle 2-3 tane hamuru açarak kenara aldım. Ve aynı boyutta fırın kağıdı keserek üzerine alıyorum. İç harcımızı sürmeden önce iyicene karıştıralım. Şöyle 2 yemek kaşığı dolusu hamurun üzerine alarak elimizle parmak uçlarımızla videodaki gibi yayalım. Lahmacunumuz hazır. Tavamızın ocağın üzerine alarak önceden ısıtalım. Ve lahmacunu dikkatli bir şekilde tavamıza alalım. Kapağını kapatarak orta ateşte pişirmeye bırakalım. Şöyle 8 dakika sonra kontrol edelim. Evet, pişmemiş. Kapağını kapatarak pişirme işlemine devam ediyorum. Evet, bir yandan da lahmacunlarımı hazırlıyorum. Fırın kağıt üzerine aldığım hamurun üzerine kıymamı parmak uçlarım yardımıyla yayıyorum. Lahmacunumu kontrol ediyorum. Pişmemiş. Tekrardan kapağını kapatarak pişirme işlemine devam ediyorum. Isınmış tencereme de hazırladığım lahmacunu alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Tavamda yaklaşık 12 dakika sonra lahmacunum pişti. Fırın kağıdı ile birlikte alıyorum. Ve kağıdı daha sonra alıyorum altından. Evet, gördüğünüz gibi lahmacunum pişti. Üzerini kapatabilirsiniz. Diğer hazırladığım lahmacun hamurunu da tavaya alıyorum. Evet, tavamın altı tabanı kalın geldiği için ince bir tencereye alıyorum. Daha hızlı pişirmek için. Bir yandan pişirelim. Bir yandan da hamurlarımızın üzerine kıymamızı alarak hazırlayalım. Evet, ikinci tenceremi kontrol ediyorum. Şöyle ters düz yapabilirsiniz ara sıra. Arkası piştiğinde üzerindeki kıymalar zaten pişmiş oluyor.
Lahmacunları üst üste alalım ve sıcak tavaya lahmacun hamurlarımızı alarak pişirme işlemine devam edelim. Evet, hamurlarımız bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Lahmacununuzu daha çıtır istiyorsanız pişirdiğiniz lahmacunların üzerini açık bırakın. Yumuşak istiyorsanız bir kapak yardımıyla kapatın. Evet, böyle seri bir şekilde hazırladığınız lahmacunları pişirebilirsiniz. Evet, lahmacunlarımın hepsi pişti. Çıtır çıtır oldular. Sırını aratmayan ev yapımı tavada lahmacunlarımız ikrama hazır. Şöyle marul salatasından alıyorum orta kısmına. Serpiyorum ve rulo yaparak hazırlıyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin.